Merhaba değerli izleyiciler. Hepinizi Pirhanoğlu'nun penceresinden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Pirhanoğlu'nun penceresinden insan nedir konusunu bir zihni çalışma olarak değerlendirme yapacağım. Evet, insan nedir? Tarih içerisinde birçok tanımlar ve tarifler yapılmıştır. Ancak kendime göre de bir tanımı ve tarifi vardır. Sonra Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da ne anlama gelmektedir insan? Evet, akıllı yaratılmış bir varlıktır, iradeli bir varlıktır. Ee, Yaratıcı tarafından ona bir takım özellikler verilmiş ve donatımlı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Düşünen bir varlıktır, düşünen bir hayvandır şeklinde tanımları da yapılmıştır. Alex Carrel ise insan denen meçhuldur. Yani meçhul taraflarda vardır der. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim diyor. Tin suresi ayeti. Biz insanı en mükemmel bir biçimde yarattık, donattık diyor. Yani adeta özene bezene onu yarattık. Sonra onu esfele safiline yani vahye uygun bir yaşantı yaşayınca onu yücelttik ve yükselttik veya yüceltir ve yükseltiriz. Sonra esfele safilin. Eğer aklını kullanmaz, iradesini kullanmaz, ilimden, bilimden, tabiat ayetlerinden ve kendi içine dönük enfüs ayetlerden yararlanmazsa, vahiden yüz çevirirse, aklında kullanmazsa onu biz aşağıların aşağısı kıldık veya kılarız diyor. En'am suresi ayetinde ise ulaike kel en'am yani aklını kullanmayan, kalbini kullanmayan, vahye uygun davranmayan, fıtratın kanunlarına, yasalarına uygun bir hayat yaşamayan insanlar ise hayvanlar gibidirler. Yani iki ayaklı hayvanlar gibidirler. Belhum adal belki daha aşağı dereceye düşmüşlerdir. Şimdi buradan baktığımızda demek ki insan aslında şeytan ile melek arasında alçalıp yükselebilen bir varlıktır. İnsan demek ki şeytan ile melek arasında alçalabilen, yükselebilen bir varlıktır. Ne zaman insan yükselir melekler seviyesine ve onu aşar, ne zaman ne yaparsa şeytanın derecesine ve hatta aşağıların aşağısına düşmüş olur. Burada tabii ki benim kendi zihni bir çalışmam bu. İnsanın bir arşa bakan yönü vardır, bir de toprağa, tabiata bakan yönü vardır. Malum insan iki unsurdan oluşuyor. Bir maddi yönü, bir de manevi yönü var. Maddi yönü dediğimiz yani topraktan beslenen, topraktan alan, bunlar işte mineraller, moleküller, hücreler, dokular, hayvani tarafı, diğeri ise manevi yönüdür ki yani aşkın müteal yani arşa bakan yönü. Arştan beslenen tarafları da var insan. İşte vahiy gibi, akıl gibi, kalbin güzelliği gibi, ruh gibi özellikler de arşa bakan tarafından beslenmiş olur. Toprağa bakan yönü maddi, nefsani, şeytani, biyolojik yönünü besler ve oluşturur ve besler. Buna beşer boyutta diyoruz. Beşer boyutu. İnsan beşer boyutunda kalırsa bu dünyadaki zamanını ve imtihanını kaybetmiş olur. Arştan beslenen yönüyle, boyutuyla insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmış olan varlıkların en şereflisi, en üstünü anlamına gelmektedir. Topraktan beslenen yönüyle beşer, nefsaniyet,
ve bohem boyutları vardır. Dışarıdaki boyutuna düşer ki aşağılan aşağısı yani esfele safilin derecesine de düşmüş olur. İnsan bundan kendini kurtarmak zorundadır. Yani esfele safilinden kurtarıp o bohem ve behimi arzularından kurtulup ruhunun ve kalbinin köleliğinden kurtulup aşkın müteal olan mavera boyutuna yani melek boyutuna hatta ademiyet, insaniyet boyutuna yükselmesi gerekir. Bunun için de ne yapması lazım? Bunun için de ruhunu, kalbini, aklını vahiyle beslemesi lazım. O ilahi mesajları dikkate alıp o ilahi mesajları içselleştirip yani indirilmiş olan ayetleri içselleştirip ondan kendi dünyasını, hayatını dizayn etmeli, düzenlemeli, programlamalı. Eğer böyle yaparsa vahye uygun, ilahi mesaj doğrultusunda yaratılış amacına uygun bir hayat, bir dünya kurarsa böylece beşeri olmaktan çıkar, insan boyutuna, ademiyet boyutuna ulaşmış olur. Çünkü insanın insani boyutunu ve ademiyet boyutunu besleyen nedir? Arştan beslenmesidir. Arştan beslenmesi ne demektir? Manevidir, metafiziktir ve aynı zamanda vahiy kabullenip içselleştirmek demektir. Evet, yine insanla ilgili çeşitli tanımlar ve tarifler yapılmıştır. Mesela insan düşünen bir varlıktır demiş veyahut da insan düşünen bir hayvandır. Yani onun maddi boyutuna işaret edilmiş ve düşünen bir hayvan. Çünkü biyolojik olarak, maddi olarak diğer varlıklardan bir farkı yok. Öbürleri de yani diğer varlıklar da ne yapıyorlar? Günlük olarak besleniyorlar ve o beslendiklerini dışarı atıyorlar. Yani insan, yani beşer için daha doğrusu söylenecek olursa mutfakla tuvalet arasındaki bir hayat gibidir. Hayvanlar da yerler, içerler, ürerler, çoğalırlar, dışkılarlar. Yani içlerindeki o yediklerini dışarı atarlar. Peki insan o zaman onunla farkı nedir? Onunla farkı şudur. Evet insan da yer, içer, ürer, çoğalır, artar. Yani bu beşer boyutudur. Ama maveradan gelen o sese kulak verip onu içselleştirip hayatını onundan dizayn ederse o zaman manevi boyutuna girmiş olur. Ahlakı güzelleşir, huyu güzelleşir, düşünceleri güzelleşir, fikirleri güzelleşir ve tamamen insanlığın ve doğanın yararına bir eyleme dönüşmüş olur. Dolayısıyla da Alex Carrel ise insan denen meçhuldür diyor. Yani bilinen tarafları vardır buna işaret ediyor. Bir de bilinmeyen tarafları vardır. Bilinmeyen tarafları bu hayatın gündeminde ortaya çıkar. Şimdi tekrar özetleyecek olursak insanın bir arşa bakan yönü, boyutu vardır. Bir de toprağa bakan yönü ve boyutu vardır. Arşa bakan yönü ve boyutunu manevi yönü, metafizik, mavera, ruh, marifetullah, merhamet, adalet, melek ve Adem, nefs, rahmani ve vahiy onun alanını oluşturur ve onu o şekilde besler, yetiştirir, olgunlaştırır ve kemal noktasına ulaştırmış olur. Diğer ise maddi boyutudur. Bu maddi boyutu ise insan bu madde boyutunu ancak manayla aşmak zorundadır. Aklıyla, iradesinden, ilim ve bilimle ancak aşabilir. Bunu aşabilirse tamamen insanı boyuta ve ademiyet boyutuna ulaşmış olur. Toprağa bakan yönünü ne oluşturur? Maddi.
fizik, biyolojik, beden, ilim, bilim, bilgi, acımasızlık, merhametsizlik, adaletsizlik, zulüm, beşer, nefis ve şeytani yönüdür. Vesvese ve kuruntular oluşturur, onu besler ve böylece insan olmaktan çıkar, yani beşer sınıfında kalır, insan sınıfına, boyutuna ulaşamaz. Ben bu zihni çalışmamda Kur'an'dan çıkarmış olduğum ayetlerle bu sonuca varmış oldum. Demek ki insan bir toprağa bakan yönü vardır, maddi boyutudur. Oradan beslendiği sürece behimidir, bohemdir, nefsanidir, şehevidir. Ama diğer boyut ise arşa bakan boyutudur ki o vahiyle, ilahi bilgiyle, ilahi nefesle beslenen yönüdür. O zaman insan kamil insan olma yolunda ilerleyip gider. Mevla cümlemize nasip eylesin. Böyle olmayı nasip eylesin. Bir dahaki Piranoğlu penceresinde buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.